semut, cepat atas ya. Iya. Abi yalnız açık olsun. Sen biraz hassasın gibi. Yedim yolda. Duydun mu? Görüşürüz abi. Hadi yolunuz açık olsun bakalım. Evet, tamam. Ahmet abi geliyor. Bursa'dan geliyor. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Kardeşim hoş buldum. Nasılsın görüşmeli? İyiyim abi, çok şükür. Sen nasılsın? Allah şükür ben de iyiyim. Kaç ay oldu abi görüşmeli ya? 6. ay. 6. ay değil mi? Yılbaşında görüşmüştük Ocak Evet, ayında. evet. Arkadaşlar Ahmet abi 6 ay önce yılbaşında Aynen. gelmişti. Tabii tanışmak için gelmişti. Gitmeden önce de nişan yaptık. Aynen. Şimdi evlilik Hayırlısı. için geldi. Çok güzel videolar gelecek. Öncelikle selamünaleyküm diyelim. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Aynı şekilde kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi gece yolculuğu yapacağız abi. Araba bizi bekliyor. Her şey hazır. Her şey hazır. Yaklaşık bir 4 saatlik yolculuğumuz Aynen, olacak. 4 Nereye saat. gidiyoruz abi? Şimdi Cihancur'a doğru yola Evet. çıkıyoruz. Cihancur'a gidiyoruz arkadaşlar. Jakarta, Bogor. Oradan da Cihancur'a. Yani yol güzergahını söyledim. İnşallah güzel maceralar, güzel videolar sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Nasıl geçti yolculuk? Vallahi gayet güzeldi kardeşim ya. Çoğunluğunda uyudum açıkçası. Çünkü zaten dün daha doğrusu çalıştım. Akşamüstü işim bitti, eve gittim, hemen üzerimi değiştim, bavulu aldım. Otogara, oradan İstanbul Havalimanı, Çok iyi. oradan da buraya geliş. Çok iyi. Zaten uyumadın demek evde. Hiç uyumadım zaten. Bursa'da da son gün zaten sabah 4-4.30'da ben normalde de kalkıyorum iş vasıtasıyla. Evet, Namaz falan derken kahvaltı yap, işe git. Akşamüstü döndüm eve 5 oldu geldim. Hemen işte üstüm başım değişti, bavulumu aldım. 7 otobüsüne İstanbul Havalimanı'na yetiştim. Akşamın orada oldum. Bir şeyler iyi. atıştırdım. Gece 2 uçağına bindim. Çok iyi. Şimdi buradayız. İyi. O zaman Yani 12 saat falan sürdü ortalama. 12 saatini abartmayayım yani bir 8-9 saat uyumuşumdur. çok iyi. Ya ben Yemek araları. yemeklerde falan Aynen. uyandım. Çok iyi Geliyorlar yapmışsın. falan, yemek ister misiniz? Çok iyi yapmışsın İstiyorum, abi. yiyorum. 10 dakika sonra devam. Aynen, güzel. İyi bakalım abi. Güzel bir Hoş yolculuk. geldin abi inşallah. Hoş buldum. Allah Tamam razı abi, olsun görüşürüz kardeşim. bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar şoförle buluştuk. Bu trafel gibi bir şey. Bu araçlar normal taksiden daha uygun. Otoban vesaire her şey dahil bunlar hizmet veriyor. İşte dediğim gibi yola çıkıyoruz şu anda. İnşallah. Burada saat şu an akşam. Saat 7. Türkiye'de saat 3 sanırım. Aynen. 3 saat. 4 saat fark var. Belki bilmeyenler vardır aranızda. Onlara bilgi olsun diye bunu söyledim. Yaklaşık bir 4 saat kadar yolculuğumuz var. Belki daha fazla da sürebilir. Çünkü hava yağmurluydu. Sel olabilir. Kenapa bang? Şişe oldu. Şey yüklüyor şu anda. Arkadaşlar bakın, hem fırsat bulmuşken söyleyeyim. Endonezya'da HGS vesaire yok. Hep böyle kartlı. Şu an arkadaş bankasından karta para yükleyecek. Bu şekilde çıkış yapacağız. Burası havalimanının otoban girişi, park yeri çıkışı. İleride otobana gireceğiz. Hala kartlı Endonezya'da yani. İnşallah kısa sürede HGS gibi böyle bir sisteme geçerler. Uğraşmamış oluruz. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi gösterivereyim. Yaklaşıyoruz böyle. Burada bir cihaz var. Buraya kartı okutacak. Evet. Evet, açıldı. 10 rupiah. Havalimanına giriş çıkış 10 rupiah abi. Yani 25 TL. Günaydın arkadaşlar. Cihancur'a dün akşam bayağı geç geldik. Çok trafik vardı yağmurdan dolayı kaynaklanan. Şimdi de dün akşam burada kaldık. Az önce kahvaltımızı yaptık. Otel pilavın yanına bir yumurta falan verdi. Burada otelimizde kaldık. Otel dediğim apart arkadaşlar. Yani otel değil, apart. Burada kaldık.
Geceliği kaç para vermiştik abi? 235. Aynen. 235 rupiya yani 600 TL. Çok uygun. Tabii klimalı. Sıcak su vesaire de var. Şimdi şu ara sokaktan gireceğiz. Burası Cianjur arkadaşlar. Bandung'a yakın bir şehir. Bayağı trafik var abi. Şu aradan içeri gireceğiz şimdi, ara sokağa. Hemen 200 metre ileride. Nasıl geçeceğiz abi bu trafikten? Biraz... Akşam bile böyle burası zaten. Şu motordan sonra geçelim abi, yavaş yavaş. Böyle elimize yapmamız lazım. Yoksa onları beklersek hiç gitmez yani. Sen önden devam et abi. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi ara sokaklardan geçiyoruz. Gerçekten. Vay be. İlk buraya abi 6 ay önce geldiğimizde geceydi. Geceydi. İlk aile tanışması. Işık vesaire yok aynen. Telefonun flaşlarıyla yol bulduk. Sonra bizi almaya geldiler. Vay be. Ondan sonra tabii geldik çok yapa ezberlendi. Endonezya'nın ara sokakları. Git bitmiyor abi ya. Daha var. Daha var. Daha var. 47 saniyelik daha yolumuz var. Vay be. Az kaldı sanırım. Geldik mi? Motorun olduğu yer. Aynen. Geldik. Burası. 2 katlı değil mi abi burası? 2 katta. Tamam abi, sen buyur. Selam ver abi. Aleyküm. Ben kamerayı kapatalım. Çünkü başörtüsü takmamışlar. Apa kabar? Maşallah, maşallah. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya sampai ya. Sampai juga. Abi yollardan motorla gitmek de sıkıntı ha. Onlar alışık. Sen sabit kal abi, yeter. Arkadaşlar şu anda az önceki ara sokaklardan motorla geçiyoruz. Nereye gideceğiz? Nikah dairesine gideceğiz. Evraklarımızı kontrol edeceğiz. Çünkü sonradan hata varsa bize pahalıya patlıyor. Mesela önlem amaçlı nikah dairesine gideceğiz. Bu ara sokaklarda böyle motor kullanmak da marifet ister abi ha. Sağ salim gidebilirsek güzel.
Hava nasıl Ahmet abi? Sıcak mı hava? Hava sıcaklıktan daha ziyade şu an bence nemli. Nemli. Evet. Mesela sıcak olarak Türkiye'yi daha sıcak derim ama burası şu an nemli. Geçen hafta özellikle Bursa 38 dereceyi gördü. Oo. Sıcaklık olarak bayağı sıcaktı ama nem yoktu. Burada sıcaklıklar şu an 28-30 derece ama inanılmaz fazla nem var. O biraz böyle şey derler ya, vücudum yapış yapış oldu sıcaktan diye böyle terden. Evet. Onu hissediyorsunuz ama tabii şu an motorlu olduğumuz için her şey çok güzel. Gözüküyor. Esiyor evet. Çok fazla zaten motor kullanan insan var. Evet arkadaşlar Kava'ya geldik. Ahmet Bey'in eş adayı ve kendisi de burada. 2 motor geldik. Burası Kava. Kava, Kecamatan Karangtengah. Evet arkadaşlar, Kava'da Allah'a şükür her şeyimiz tamam. Şimdi test yapacağız. Bakalım Ahmet Bey yapabilecek mi, okuyabilecek mi? Her şeyimiz hazır. İnşallah 3 gün sonra nikah ve düğün olacak. Saudara Ahmed Kaçmaz. Kasmas Kaçmaz. Kasmas Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Kasmas saya nikahkan putri kandung saya bernama Sela Tasya Nur Walidaini SM kepada engkau dengan bayar mas kawin berupa perhiasan emas 8 gram dan uang $2.000 ya. Dolar Amerika dibayar tunai. Okay. Saya terima nikahtan kanuniya Sicala Taşya Nurvalidani bintu Muhammed Sofyan untuk saya tengah mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, udah cukup. Ya, udah. Ya, bagus bagus. Nanti begitu ya. Tunai saya terima. Oke. Bisa. Walaupun nggak jelas, itu kan maksudnya kan terima. Ya, namanya banyak ya. Ya, udah sah. Walaupun Ya. İnşallah nanti lebih lancar. walaupun nggak jelas juga itu. Ya. Tam belli olmasa da diyor yani sonuçta sen yabancısın yani seni şey yapıyorlar yani. Kaçması o. Bisa dengan lidah. Mesela benim söylediğim bir kelime 3 Ya, kere de ya. söyleyemedi. Bana 10 cümlelik şey söyledi. Ya. Yani mantık burada esasında. Contoh katanya, tadi Bapak susah bilang yang kaçmaz kan, susah kan? Ya sama dia ya. Bilang Iya. ini lidahnya beda kan. Iya, lidahnya evet. Dil sürüşmesi oluyor az çok. Yani illa Yapacak bir şey yok. çok Ama normal. biraz daha iş yaptık mı daha güzel olacak abi. Apa? Makasih Pak. Sama. Makasih Pak. Ini Sampai udah lama jumpa. di sini ya? Siapa? Saya 2 tahun di Indonesia Pak. Pasti ada. Salam Pak ya. Ya siap ya. Ya makasih Pak. Evet arkadaşlar, Kava'da işimiz bitti. İnşallah 3 gün sonra gelip nikah memuru bizi Ahmet Bey'in ve eş adayının nikahlarını kıyacaklar. Güzel, gayet bizi sıcakkanlı karşıladılar, işlerimizi hallettiler. Sağ olsunlar. Tatlı dille, güler yüzle işlemlerimizi hallettik. Sentence, you ready? Arkadaşlar işlerimizi hallettik. Şimdi de Hindistan cevizi, taze Hindistan cevizi suyu ve atıştırmalık şeyler var. Birazdan göstereceğim. Serinlemek adına Ahmet abi, Ömer ben yandım dedi. Çok sıcak ve Yenge- nemli. Evet, sıcak ve yemli. Yengemiz de bize yol kenarında böyle bir yere getirdi. Şimdi dediğim gibi Hindistan cevizi suyu içiyoruz. Burada haşlanmış yumurta var. Diğerlerini bilmiyorum, patates var. Diğerleri de Endonezya'nın atıştırmalıkları. Şu bakso, köfteli su. Bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Çok mu sıcak abi? Yanıyor. Yanıyoruz. Allah'ım. Sıcak. Evet. Dün akşam arkadaşlar geldiğimizde serindi. Ama tabi şu an gündüz vakti. Yağmur da yok. Hava açık bakın. Masmavi. Dolayısıyla sıcak. Yapacak bir şey yok.
Endonezya. Evet arkadaşlar, Ahmet Bey burada. Şu anda röportaj yapabileceğimiz rahat, sakin bir yere gidiyoruz. Kafe gibi bir yere. Orada röportaj çekeceğiz inşallah. Röportaj yapacağız. Ahmet Bey kimdir, nereden geldi, ne iş yapıyor? 38 yaşında ve ilk evliliğini Endonezya'da yapıyor. Dolayısıyla Endonezya hakkında, Endonezya nasıl buldu vesaire, bunlarla alakalı konuşacağız. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Şimdi gidiyoruz. Burası Cianjur merkez. Evet, selamünaleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Röportaj videomuza hoş geldiniz. Senin bölümüne de aynı şekilde hoş geldiniz. Yanımda arkadaşlar Ahmet Bey var. Nereden geldi, kimdir, nedir, ne iş yapıyor? Kendisine inşallah soracağız birazdan. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Ahmet abi, Evet kardeşim. nasılsın abi? İyisin inşallah. İyiyim şükür. Buluştuk tekrardan. Aynen. Önceki buluşmamızdan bu yana yaklaşık 6 aylık bir süre geçti. Aynen. İlk nişanımızı Ocak ayında yapmıştık. Şimdi de hayırlısıyla evlilik işlemlerimizi yapıp düğünümüzü yapmak için 6 ay sonra tekrardan bu ay buluşmuş olduk. İnşallah. Evet arkadaşlar, Ahmet Bey Ocak ayında gelmişti. Podcast Merina sama Iya. Sensei Tejep. Ya. Ya taruh aja, gak apa-apa. Ahmet Bey Ocak ayında gelmişti yılbaşında. Tabi o zaman için evlilik, tanışma ve nişan niyetiyle geldi ve öyle oldu. Şimdi de Allah'a şükür Rabbim bizlere bu günleri gösterdi. Evlilik için geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde çok güzel nikah ve düğün organizasyonu olacak. Ahmet abi, nereden geldiniz, ne iş yapıyorsunuz, kaç yaşındasınız Tanıtayım abi? kardeşim ben kendimi. İsmim Ahmet, 38 yaşındayım. Aslen Manisalıyım ama uzun yıllardır Bursa'da ikamet ediyorum. Otomotiv sektöründe çalışıyorum. Ailem, kardeşim, Bursa'da yaşıyoruz. Uzun yıllardır da oradayız. Daha sonra nasip böyleymiş. Uzun yıllar sonra Kaç evlilik. yaşındasın abi? Şimdi 38 yaşındayım. İlk evliliği. İlk evliliğim hayırlısıyla inşallah. Eşimle sosyal medyadan, Instagram'dan tanıştık. Ben önceki yıllarda amacım işte kendime yeni bir dil eklemek, İngilizce eklemekti. Onunla ilgili bir takım kurslara gittim. Hı hı. Eşim de aynı şekilde o sıralar tabii ki o zaman o da İngilizce öğrenmeye başlamış. Instagram'dan tanıştık. Ben buranın işte yerel adetlerini, işte nerelere gidilmesi gerektiğini gibi sorular sordum kendisine. Evet, Ahmet abi sözünü kesiyorum, Tabii. özür dilerim. Arkadaşlar ben bildiğim için hani biraz daha detaylı anlatmasını isteyeceğim Ahmet Bey'in. Evet. Normalde biliyorsunuz evlilik için gelen abilerimiz hep evlilik uygulamalarından Tabii. tanışıyorlar. Ama Ahmet Bey Instagram'dan tanışmış. Evet. Bu zaten farklı bir olay ama yengem nasıl bulduğunu hani anlatmanı Tabii, isteyeceğim tabii, abi, tabii. özel değilse. Tabii sıkıntı değil. Evet. Kendisi Instagram'dan bir dini sohbeti olan bir posta yorum yapmış kendisi. Ben de kendisini orada gördüm. Yorumlara bakarken. Evet, yorumlara tamamen şans eseri yani. Derler ya, kader gerçekten bir kader. 38 Hiçbir yıl sonra. şekilde hiçbir şekilde olmuyor. Ben sadece o yazılan postu açtım. Yorumlara bakarken tabii ki farklı bir dil. İlgimi çekti. Sonuçta yorumunu gördüm. Hoşuma gitti. Sonra, Çevirdin oradan. Tabii ki onunla çevirdim. Çevirisine baktım. Hoşuma gitti. Kendisinin profili açıktı. Benim profilim dışa kapalı. Kendisi açıkmış profili. Profiline baktım. Birkaç hikaye paylaşmış ondan sonra Endonezya ile ilgili. Ben de oraların neresi olduğunu kendisine sordum. Kendisi bana cevap verdi. İşte burası burada, işte burasının şöyle bir özelliği var. İşte buranın yemekleri şöyle gibi kendisi bana geri bildirim yaptı. Ondan sonra tabii ki sohbet açarı devam etti. Tabii Nasip ya. Nasipmiş gerçekten yani. Tamamen benim amacım ilk tanışmaktı. Benim de işte kendi beklemiş olduğum o dille birlikte birazcık da onun vermiş olduğu bir ilerleme kaydetmekti amacım. Onun da aynı şekilde. O da bana aynı şekilde sorular sordu. O da daha önce evlenmemiş ilk defa. Tanıştık, sohbet ettik. Sonra tabii ki kalbe ısınmaya başlayınca ben kendisine niyetimi anlattım. Tabii ki dediğim gibi ben 38 yaşındayım. Şu anki
Allah nasip ederse eşim benden 12 yaş küçük. maşallah. Tabii ki. Ben ona bu durumu anlattım kendisine. Kendi kalbinden geçenleri anlattım. Aradaki yaş farkını bahsettim. Eğer dedim hani bunlar senin veyahut da ailen için, değer verdiğin kişiler için bir sorun teşkil ediyorsa bunu dedim bana şimdiden söylemeni istedim. Evet. Hatta garanti olsun diye ailesinde mesela Tabii ki. buraya geldin, öncesinde tanışmak için geldin. Tabii. Ben de sana o zaman için yardımcı oldum. Evet. Gerek dil konusunda gerek Tabii, buradaki tabii. işlemler konusunda birlikte her şeyi açık konuştuk. Tabii ki sonuçta dediğimiz gibi hani çok klasik ama geçerli bir söz var. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değiliz. Yani Tabii. gerek kültürel fark olsun, gerek yaş olabilir, farklı bir meziyet olabilir. Bunları ben açıkça o zaman anlattım kendisine. Kendisi de bunu gayet olumlu karşıladı. Herhangi bir sorun olmayacağını, sonuçta ikimizin kalbinin birbirine ısındıktan sonra her şeyin yoluna girebileceğini anlattı sağ Tabii, olsun. inşallah. Ailesine de aynı şekilde anlattı ve bu şekilde bir yola girmiş olduk. Senin de bahsettiğin gibi daha sonra yılbaşında buraya geldik ve nişanımızı yaptık. Şu anda hayırlısıyla düğün yolunda ilerliyoruz. İnşallah abi. Peki daha önce Türkiye'den evlilik yoluna girdiğin Evet. Türk bayanlar oldu mu abi? Yok, daha önce herhangi bir söz, nişan, zaten evlilik olmadı. Söz, nişan dahi hiçbir şey olmadı. Bu ilk her şekilde kendi hayatımla ilgili resmi olarak ilk adımlar. Niye bu zamana kadar bekledim? Bunu ben de kendime sordum. Çok çevremde evlenip boşanan, geçimsizlik yaşayan insanlar çok oldu. Bu gerek akraba olabilir, gerek aile ortamı, gerek arkadaş, gerek çevre, yaşadığın yer. Bunları çok gördüm. Bu beni birazcık daha insanlar konusunda, özellikle evlilik konusunda birazcık daha ikinci plana Sabırlı attı. olmanı Tabii ki hem sabırlı oldum hem birazcık daha böyle insanları tanımam gerektiğini anladım. Hem kendimle ilgili, kendime bir şeyler kattım. Bu durumlarla ilgili uzun bir süre bekledim açıkçası. Tabii ki dediğim gibi her şey kader kısmet. Alnımıza bir ne yazıldığını hiçbir zaman bilmiyoruz. Hani bazen ben de bu konuda karamsarlık demeyeyim ama bir şüpheye düştüm, acaba hani hiç herhalde dedim hani belki evlenmeyeceğim. Hani belki benim hayatımda evlilik yok. Allah belki bana nasip etmedi diye düşündüğüm zamanlar da oldu. Ama işte dediğim gibi Ta ki bir yengemi gece, tanıyıncaya kadar. bir gece ansızın böyle yani Instagram'da bir tane posta atılan bir yorumla şu an 50'lik yoluna gidiyoruz. İşte her şey kader kısmet burada oluyor. Biz ne yaparsak, ne düşünürsek düşünelim. Bazen olumsuza da kapılsak, bazen bir şey çok isteyip ucundan da dönebiliyoruz. Maşallah. O yüzden ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Ben kendi arkadaş çevreme de bunu yaşadığım için çok açık dille söyleyebiliyorum. Ne zaman ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Karamsarlık hiçbir zaman olmamalı. Tabii ki insanız, bazen olumsuz düşünebiliyoruz Aynen. ama sabır edip Allah kalbimizi açmak her şeyde Aynen. en büyük çözüm oluyor. Kesinlikle. bizim için. Peki. O yüzden çok mutluyum şu an yani. Allah'a şükür. Allah her daim eylesin abi Amin, ve inşallah. sağ salim bu nikahımızı, düğünümüzü, buradaki Amin. süreci atlatıp sağ salim sizleri Türkiye'ye göndermeye nasip etsin. Amin inşallah. Peki abi tamam yengemle tanıştın, evlilik düşüncesini, kararını aldınız. Ya işte bayağı uzun bir yol, ondan Tabii sonra ki. hiç dilini bilmiyorsun. Tabii. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadın sanırım. Evet, bu da ilk defa bu arada. Evet. Daha önce hiç bir yurt dışı deneyimim olmadı. Sadece ilk defa işte yılbaşında buraya gelip nişanımızı yaptık. O birdi, bu da Allah nasip ederse düğün için ikincisi. Aynen. Oraya nasıl giderim, ne bileyim işte orada bu işler nasıl oluyor vesaire düşündün mü? Yani o esnada nasıl Tabii bir ki. çözüm yolu buldun? Şimdi şöyle, tabii ki ister istemez insan kendi ülkesinde başka bir şehre çıkarken bile bir acaba diye bir soruyor kendine. Farklı bir yer sonuçta. İnsan kendi evinden bile çıkınca bunu yaşıyorsun bazen. Kesinlikle. O yüzden farklı bir ülke, çok yakın bir ülke de değil. Uçakla aktarmasız 12 saat süren bir yolculuk. Tabii ki şehir içi çok daha apayrı bir durum. Dilini de Yani bilmiyorsun. bilmiyorsun, bambaşka bir şey. O yüzden bu konular illaki insanların aklında, benim de olduğu kadar bazı soru işaretleri oluyor. Ama bu konuda da işte az önce devreye senin girdiğin gibi bu konuda ben de sana ulaşmış oldum. Her ne kadar tabii ki hem hem benim de bir İngilizce ufak bir bilgimiz olsa da tabii ki birçok insan bilmiyor hala. Bizim ülkemizde de aynı şekilde, burada da. Bu doğru bir gerçek. Bu konuda da sen devreye girmiş oluyorsun. Ben zaten daha önce de bu olaylar yokken de senin videolarını izleyen bir takipçindim.
Nasipmiş gerçekten. Hep ben de izliyordum, bakıyordum böyle. Gerek senin Olur mu videoların acaba? olsun, gerek başka videolar böyle yurt dışında yaşayan insanlar. Hani gerek Türk'te Gezginler. değil yani gezginler oluyor bu. İki yabancı da olabiliyor. İzliyor insan hani birazcık da böyle bir iç gidiyor. İnsan acaba hani benim de başıma gelir mi, yaşayabilir miyim diye. Gerçekten insan ne olacağı ne zaman hiçbir zaman belli değil. Bu şekilde sen dediğim gibi konuyu toparlamak gerekirse bu soruda sen devreye girdin. Sana ulaştın bu şekilde. Sen aracı oldun sonuçta. Dediğim gibi ailesinin neredeyse tamamı İngilizceye hakim değil. Yani böyle konuşulmuyor ama ben de tabii ki değilim. Eşim de değil. Biz daha böyle yolun başında olan İngilizce kıvamındayız daha. Evet. Ama bir şekilde biz anlaşıyoruz birçok konuda. Herhangi bir şeyimiz olmuyor. Gerek Ama telefon. aile konusunda tabii ki sen devreye girmen çok çok büyük bir faktör. Senin burada yaşıyor olman, senin de Evli eşinin olman. burada olması, Evet. evli olman, iki kültür arasında gerçekten bir köprü oluşturuyor. Bu konuda yapmış olduğun destekler için tekrar teşekkür Rica ediyorum ederim, o sana. ne demek. Sonuçta bir oturup bir aile tanışması işte bu nişanlık devresindeki aile tanışması sonuçta kendini aktarıyorsun ama bu ya kendi dilinde oluyor ya biraz İngilizce oluyor. Ama onların dilinde bunu birinin aktarması, onlara geçmesi çok daha farklı ve güzel bir duygu. Evet. onlar için. Burada Çünkü evrak işlemleri de önemli tabii abi. ki o bambaşka, o resmi olarak zaten aileyle bir şekilde anlaşılabiliyorsun belki ama evrak konusu bambaşka bir olay. Evet. Buradaki sistem olsun gerek çünkü birçok faktörlü aşamalar var. Gerek hani bizim büyükelçiliğimiz, gerek buradaki kavalar, gerek başka bir şeyler. Kimisi işte farklı bir sağlık belgesi isteyebiliyor, kimisi bambaşka Tabii. belge istiyor. Tabii. Yani sonuçta burada bir yol iz bilmek. Dediğim gibi buradaki en büyük faktör de senin bize veya burada önceki gelen veya daha sonra gelecek arkadaşlarımıza en büyük katkın burada zaten bizim için. Elhamdülillah abi. Ben hep söylüyorum yani bir Türk olarak buraya gelen abilerimizi hem buradaki evlilik süreci olsun hem evrak işlemleri olsun hem buradaki ailesiyle, eş adayının ailesiyle iletişimde olsun Çok. yardımcı olmaktan onur ve gurur duyuyorum yani bir Türk olarak. Allah'a şükür ben dediğim gibi yani söylüyorum yani kendimi övmek için söylemiyorum. Endonezya'yı Allah'a şükür yani Türkçe gibi konuşabiliyorum ve burada yaşamamın katkısıyla birlikte buraya gelen Türklere yardımcı olabilmem hakikaten çok benim için dediğim gibi bir Türk olarak gurur verici arkadaşlar. Yani bunu kendimi övmek için söylemiyorum kesinlikle. Zaten beni uzun zamandır takip edenler biliyordur. Demek istediğim iyi ki öğrenmişim Endonezya'yı. Hem burada benim için tabiri caizse ekmek teknesi oluyor. Hem de buraya gelen Türkleri gerek yan yoldaşı gerek yol arkadaşı yani buradaki süreç için çok katkıda bulunduğuma inanıyorum ve severek yardımcı oluyorum arkadaşlar buraya gelen abilerimize, kardeşlerimize, amcalarımıza tabiri caizse. Dolayısıyla Rabbim utandırmasın öyle diyelim. Teşekkür ederim abi ağzına sağlık. İnşallah güzel videolar gelecek inanıyorum. Son olarak bizi izleyenlere veyahut da ailenize abi söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle tabii ki aileme bana her zaman destek oldukları için anneme ve merhum babama her zaman beni büyütmelerinde çok çok önemliler. Ben ne öğrendiysem onlardan öğrendim. Yaptıkları her şey için Allah razı olsun. İnşallah onları her zaman mutlu etmişimdir. Onlara çok çok selam söylüyorum. Anneme, kardeşimin eşine ve yeğenime. Evet, annenize ben de buradan selamlarını söylüyorum. Küçük bir ev kazası geçirmiş. Evet. Dolayısıyla çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Umarım tez zamanda şifa bulursunuz. Normal sağlığınıza kavuşursunuz. Ellerinizden öperim. Ahmet abi daha önce Ocak ayında geldin. Evet. Burada yaklaşık bir 10 gün kadar kaldın. Endonezya'yı yani Türkiye'den ayırt eden özellik işte hem insanlar olsun hem havası, yemekleri genel olarak yani neler söylemek istersiniz bu konuda? Tabii ki aklıma gelen ilk şey tabii ki sıcak bir yer. Yılbaşında da aynı şekilde sıcaktı. Şimdi de sıcak. Biz orada tabii ben yılbaşına geldiğimde ben Bursa'dan gelirken Bursa'nın da soğuğu meşhur. Uludağ malum var. Bayağı böyle kalın
kıyafetlerle buraya geldim ama burada tabii ki çok sıcaktı haliyle Ekvator ülkesi. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok- Üzerinizde ceket vardı. O yüzden çok sıcak güzel bir ülke. Yemekleri çok tabii ki acılı yemekleri çok seviyorlar. O yönden apayrı bir şey. Motor çok güzel bir kültür burada. Motorsuz bilmiyorum hani 7'den 70'e bir tabir vardır ya bizim ülkemizde. Herkes kullanıyor. Çok hızlı ve yani güvenilir bir şey ulaşım aracı çünkü herkes kullanıyor. Araç çok az. Hatta dün trafikteyken biz o sırada Grab'teydik. İndik Grab'ten kırmızı ışıktı dedi kenardaydık. Bir arkaya dönüp baktım. Yani bilmiyorum da belki yani 200-300 metre bir kuyruk var ışıkta. Saydım 8 tane araba var. Gerisinin hepsi motor. İnanılmaz bir motor kültürü var Aynen. ama çok güzel bir kültür çünkü çok hızlı. Bir yerden bir yere gitmek, bir yerden beklemek çok burada zaman gerektiren Bir bir o şey. kadar da yani dip dibe gidiyorlar. Evet. Bir tanesinin tabiri caizse Evet. kuyruğu diğerinin kuyruğuna değmiyor. Evet. Hakikaten motor konusunda çok profesyoneller ve bu her yerde böyle. Ve hakikaten motor gündelik hayatta onlar için en önemli bir ulaşım aracı. Bir de arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Tabii bu video muhtemelen biraz geç YouTube'a düşecek. Çünkü sıra olduğu için ona göre video yükleme yapıyorum. 2 ay önce vize ücretsiz oldu. Yani bunu biliyorsunuzdur zaten. Başka arkadaşlar paylaşım yapmıştır. Sadece dönüş biletiniz ya da 3. bir ülkeye çıkış biletiniz olduğu takdirde kapıda 30 günlük, 28-30 günlük ücretsiz vize alıyorsunuz. Herhangi bir vize sırasına girmenize gerek yok. Direkt pasaport kontrolüne giderek, dönüş biletinizi ibraz ederek geçiş yapabilirsiniz. Pasaportunuzun 6 aydan az süresinin olmaması lazım. Yani 6 aydan fazla olması lazım. Bir de kapıda ücretsiz olan vize herhangi bir uzatma yapamıyorsunuz veyahut da başka bir vizeye değiştiremiyorsunuz. Yani her ne olursa olsun 28 ya da 30 gün sonrasında ülkeden çıkış yapmanız lazım. Bu çok önemli bir konu aslında. Uzatma o kesinlikle yapılmıyor. Eğer fazla kalırsanız fazla kaldığınız bir gün için 1 milyon Endonezya rupiası. Burada yaklaşık 60-65 dolar ortalama bir dolar bazında söylüyorum. Buna dikkat edin lütfen. Yoksa yüksek miktarda ücretler ödemek zorunda kalırsınız. Bu kadar. Ahmet abi bayağı oldu yani yaklaşık bir 15-20 dakika, 18 dakika olmuş buradan görüyorum ben şimdi kameradan. Tekrar bir röportaj yapacağız yani veda röportajı gitmeden inşallah. Tekrardan abi hoş geldin Endonezya'ya. Hoş bulduk. Umarım her şey gönlümüzce olur, her şey istediğimiz gibi olur. İnşallah. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim vermiş olduğun yardımlar için ve Rica daha ederim. sonrakiler için. İnşallah abi, rica ederim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan söylemek gerekirse kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere.